Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, pratik bir pasta tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. İlk olarak boş süt kutusunu keskin bir bıçak yardımıyla üst kısmını keselim. Ve bir kalıp hazırlayalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı. Kreması için 1 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişastayı uygun bir tencereye alalım. 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı da süt ekleyerek tüm malzemeyi karıştıralım. Pürüzsüz olan kremayı ocağımıza alalım ve sürekli karıştırarak hiç başından ayrılmadan koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, koyulaşınca, göz göz olunca altını kapatalım. 60 gram sütlü çikolata ekleyelim ve çikolata eriyene kadar karıştıralım. İki paket bisküvi kullanıyoruz. Bir paketi sade, bir paketi de kakaolu olacak şekilde. Sade bisküvinin üzerine bir miktar kremadan dökelim ve her tarafına yayalım. Daha sonra kakaolu bisküviden ve tekrardan kremadan sürerek bu şekilde birkaç taneyi üst üste alalım ve elimizle süt kutusunu dik bir şekilde yerleştirelim. Ve süt kutusu dolana kadar aynı işlemi devam edelim. Aralarda mutlaka bol miktarda krema sürmeye dikkat edelim. Bu sayede daha lezzetli bir pasta elde etmiş oluruz. Evet, son bisküvilerimi de kutuya yerleştiriyorum gördüğünüz üzere. Evet, kutu doldu. Üzerine kalan kremadan bolca kenarlarına ve üzerine olacak şekilde sürelim. Daha sonra buzdolabında en az 1-2 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, kalan bisküvileri ve kremalarıyla da küçük bir pasta yapalım. Üst üste bisküvileri sırasıyla aldıktan sonra aralarına krema sürelim. Ve servis tabağımıza bu şekilde kareler halinde dizelim. Evet, en son kalan kremayı bisküvilerin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürerek düzeltelim. Dinlendirdiğim pastamı süt kutusundan dikkatli bir şekilde kenarlarını ilk olarak makasla keserek çıkartıyorum.
Evet, pastamızı hiç kırmadan bütün halde dikkatli bir şekilde servis tabağına alalım. Kremamızdan da etrafına ve kalan açıklıklara sürelim. Ve artık dilimlemeye hazır. Her dilimlediğimizde temiz bir peçeteye bıçağımızı silerek temizleyelim. Videoda görüldüğü şekilde pastamızı dilimleyelim. Evet, pastamızı dilimledik. Artık dilimleri yan tarafa yatıralım. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane oldu. Lezzeti de gerçekten çok lezzetli ve hafif. Üzerine Antep fıstığı serperek servise hazırlayabilirsiniz. Diğer pastayı da normal klasik şekilde üçgen dilimler halinde dilimliyorum ve yan yatırıyorum en son. Her evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz pratik, lezzetli bir pasta tarifi verdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Evet, pastamızı yakın olarak tekrardan göstermek istiyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.